Bilardo'ya dair her şeyi konuştuğumuz Night Cafe'ye hoş geldiniz. Bu videoda Murat Gökmen'le beraberiz. Merhaba Night Cafe. Ankara'da doğdum 1973 yılında. 19 yaşında bilardo ile tanıştım. İlk resmi turnuvamda Türkiye Şampiyonası'nda Semih'le final oynadıktan sonra 19 yaşında Türkiye Şampiyonası Antalya'da benim için çok büyük bir tecrübeydi ve orada Türkiye ikincisi oldum. Antalya Cender Otel'de Türkiye ile hiç kimsenin daha görmediği bir adam. Geldim ve orada Türkiye finali oynamıştım Semih'le. 3-1 yenilmiştim. Semih 1.666 oynamıştı. Ben de 0.666 oynamıştım. Çok heyecanlanmıştım ama turnuvanın geneli 1.100 falan bitirmiştim. O zamanlar çok yüksek. Ondan sonra bilardo kariyerim başladı. Bir sürü Türkiye şampiyonlukları, bir sürü Türkiye ikincilikleri, üçüncülükleri. 93 ile 2000 arası milli takımdaydım. Ondan sonra 2002 yılında evlenip Almanya'ya yerleştim. 2006-2005 yılında Almanya milli takımına girdim. Birisinde Martin Horn'un arkasında Almanya ikincisi. Öteki turnuvada da Jens Egensen altta resmi milli takıma geldim. Bundesliga oynuyorum şu anda Almanya'da, Vitten'de. Jakob Sorensen, David Christian, Ronny Lindemann, Murat Gökmen ve Volker Baten çok kuvvetli bir takımımız var. Bilardo hayatıma devam ediyor. Dünya Kupası nasıldı? Atmosferi biraz bize anlatır mısın? 1999-2002 arası Türkiye'de Semihlerle birlikte, Tayfunlarla birlikte, Adnan Yüksellerle birlikte hemen hemen her ülkeye gittim. Semih'le Avrupa Şampiyonalarına gittim. Güzel dereceler yaptım. 2 kere dünya ilk 16'ya girdim. Kodron'u 2 defa yendim gruplarda. Ama çok büyük bir ara vardı. Koronadan önceki sene Belçika ile başladık. Blankenberg'de 4 grup geçtim. Ondan sonra Hollanda Weigl oynadık. Onda da 4 grup geçtim. En sonda Ankara'da oynadık. Onda da 4 grup geçtim ama şeytanın bacağını bir türlü kıramıyorum. Çünkü çok ara verildi. Ara verdiğiniz zaman baktığınızda bilardoyu çok yüksek şekilde görüyorsunuz. Şu anda dünyanın oynadığı ortalamalar, doğrusunu söylemek gerekirse çılgın. 1.600, 1.700 yetmiyor. Yani belli bir yere gelmeniz için. Ama Ankara'yı nasıl buldun, Dünya Kupaları nasıl buldun diye sorarsan bence bir bilardocunun gelebileceği en güzel yer ya. Yani eğer bilardoyu seviyorsan orada oynamalısın ya. Yani çatının en üst tepesi ve orası harika bir şey. Benim söyleyebileceğim bu ya. Harika. Sen 5 dakika içerisinde, değil mi? 5 dakika ısınma veya 10 dakika ısınma süresince masayı nasıl tanıyorsun? Neler yapıyorsun masada? Masanın sistemlerine bakıyoruz ilk önce. Genellikle eğer Diamond sisteminden bahsedersek şu anda bütün dünyanın kullandığı bir sistem. Eğer bilardoyu seven birisi varsa ve bilardoyu oynamak istiyorsa eninde sonunda geleceği ve kapısını çalacağı yer burası. Yani sistemsiz gidilmez. Evet, hislerle gidilir ama sistem muhakkak yanında destek kuvvetlisi. Şimdi bizim belirli atışlarımız var. Masayı orada ölçüyoruz. Ne diyoruz? Bu masa 10 puan fazla ya da 5 puan dik ya da 20 puan fazla. Biz de ona göre masayı bütün pozisyonlarda düzenlemek zorundasınız. Sorun ne? 5 dakikada bunu nasıl yapabildiğin, nasıl hazırlanabildiğin ve nasıl fokuslanabildiğin. Ya bazen başarılı oluyorsunuz eğer psikolojikman hazırlamışsanız, bazen de olamıyorsun. İnanın son sayıya kadar bazen masayı anlamadığınız anlar oluyor. İnanın bakın. İleri düzeyde bilardocuya gidin sorun. Bazen 40 sayı bitiyor. Ben çoğundan duymuşumdur. Hiçbir şey anlamadım. Masayı anlayamadım, masayı çözemedim diyor mesela adam. Ama bazen de öyle bir uyum sağlıyorsunuz ki sanki senelerden beri o masada oynuyorsun ve pozisyonlar güzel yürüyor, her şey akışına göre gidiyor, ilerliyor. Ama şunu söyleyebilirim, son ana kadar öğrenmeye devam ediyor masada. Sürekli çalıştığın bir pozisyon geldi. Evet. Ve o sayıyı kaçırdın. Maç Evet. esnasında resmi bir maçlık kastediyorum. Ona takılıp kalıyor musun oyunun içerisinde? Kolay bir sayıyı dünya klasmanında bir oyuncuya kaçırdığında gerçekten çok kızıyorsun. Ne yapmalısın? Takılmayıp hiçbir şey yokmuş gibi oyun yeniden başlıyor deyip kendinizi check etmeniz gerekiyor. Başka türlü şansınız yok. Senin şu ana kadar oynadığın, hafızandan silemediğin en unutulmaz maçın kime karşıydı ve nasıl bir oyundu? 95'te 19 yaşında Hilton'da annem babam orada ilk kez beni izliyordu. Ben 21 yaşındaydım, yani 22 yaşındaydım ve orada Kodron'u yenip dünya ilk 16'ya kaldım ya.
Çünkü annem babam beni ilk kez izliyor ve ben orada dünya ilk 16'ya kalıyorum. Türk milli takımı, bayrak, yani çok etkilenmiştim. Tabii ki insanın çok unutmadığı yerler var ama benim en çok etkilendiğim İstanbul'da annemin babamın Kodron galibiyetiydi. O çok güzeldi ya. Ağlamıştım hüngür hüngür anneme sarılıp. Benim için çok güzeldi. Theory'nin ben Lotus markasını kullanıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Tipi, rengi, dengesi. Şafta da Torpedo 10'la oynuyorum. Eiffel kesimle oynuyorum. Ben çok memnunum ıstaka'dan ya. Deride de şu anda milyon uçlarının medium'unu kullanıyorum. Ondan da çok verimliyim. Istakanın arkasını bazıları mesela 530-540 gram ister. Ama ben birazcık onda perfeksiyonistim. 520 oynuyorum ben. Istakanın şaftı 115 gram. Bu kişiden kişiye değişir. Ön tarafı hafif olmalı. Arka tarafı ağır olsun ki ön tarafla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bak deneyin. Arka taraf hafif, ön taraf ağır olsun. Verim alamazsınız. Ama arka taraf ağır olunca, ön taraf hafif olunca istediğiniz gibi onu yönetebilirsiniz. Diyelim ki 15 ıstakada 30 çekmiş rakibin. Sen talihsizlikler yaşamışsın ve onda kalmışsın. Orada neler hissediyorsun? Kendini nasıl motive ediyorsun? Tekrar masaya nasıl geliyorsun? Mesela şöyle diyebilirim, bir yıldan beri ben bu sene 18 maçtan sadece 2 tane kaybettim. Yok pardon 3 kaybettim. Bir sürü kitap da okuyorum tabii kendimi mental olarak hazırlamak adına. Mesela diyorum ki son ana kadar hiçbir şey bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Acayip geri dönüşler yaşadım. Geri dönüşleri yapan bilardocuları izledim. Gördüm anormal şeylerin olduğunu. Bir ıstakada 20 çekebiliyorsun. Ben burada 8 ıstakada 40, en az 5 tane maçım var. 5 ortalama yapıyor. Ama tamam oyunda oynayamıyorsunuz ama şunu diyorum artık. Demek ki sende bu var. Ve bu olabilir. Son ana kadar. Rakip 2 tane boş geçer. 8 tane çekersin. Rakip o zaman panikler diyorum mesela. Panik yapar. Sen yürüyebilirsin. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yani realistik bir biçimde. Maçı bıraktığınız an zaten kaybetmiş demeksiniz. Ben kendi adıma, Murat Gökmen adına şunu diyebilirim. Son ana kadar savaşmaya devam ya. Süper. Defansif bir oyuncu musun yoksa ofensif bir oyuncu musun? Saldırmayı seviyorum ya. Öyle diyebilirim yani. Öteki türlü şey geliyor yani kendimi kötü hissediyorum ya. Yüksek oynamadan dünya klasman bir bilardocusu olamazsınız. Ben bunu görüyorum. Şu anda herkes yüksek oynuyor. Yani 20'ler, 30'lar, 15'ler, 17'ler. Nasıl oynayabilirsiniz defansı? Bir. Böyle oyun bitmez ya. Birlerden, 1-2'lerden, 1-3'lerden 1-9'lara, 2'lere, 2.5'lara, 3'lere çıkan bu ortalamaların nedenini neye bağlıyorsun? Büyük abilerden bir tanesi. Dedi ki bana, eskiden dedi biz bilgiye ulaşmak için çok zorluk çekerdik. Yani ancak bir usta gelecek de izleyecek. Aa bu topa böyle mi vuruluyormuş ya? İyi ben de bunu böyle yaparım. Ama şu anda bilgiye çok kolay ulaşabiliyorsun. Triple mi vuracak? 50.000 modeli var. Ha diyor bu daha iyiymiş. Karot mu çözecek? Problem yok. İstediğini yapabilirsin. Şu anda bilgiye çok kolay ulaşılıyor. Mesela ben şu anda 340 tane seri çalışıyorum haftada bir. Dönüyorum inanın bakın. Buradaki insanlar hatta bana deli gözüyle bakıyor. Ama kolay şu anda. Eskiden bu yoktu. Şu anda bence bu. Almanya Ligi'nde Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Martin Horn gibi dünya klasmanında oyuncular var. Onlara karşı oynayacağın günde hiç endişe duymadan ya Murat nasılsan çık o şekilde oyna diyebiliyor musun? Geçmişten gelen bir şey var bende. Mesela hiç korku yok ya. Hepiniz belki izlemişsinizdir. Rocky 1'de o çok düşük bir boksörken Apollo Creed'le dövüşüyor ve orada kendisindeki kapasiteyi görüyor. O da çok önemli. Yani kimle savaşıyorsanız oraya ayak uydurmak zorundasınız. Ben öyle düşünüyorum. Ben istiyorum ki hep en iyilerle oynayayım. Beni daha çok açıyor mesela. Sabah 8'den 1'e kadar her gün antrenman yapıyorum. Pazartesi mesela geldiysem 20 pozisyon seri çalıştıysam ertesi gün karot yani defans çözümlerini çözmeye yönelik 20'de 10'dan vurarak böyle dönüşümlü 2 hafta boyunca 400 küsür pozisyon çözüyorum. Sisteme gelirsem evet sistemle oynuyorum öğrenmek zorundasınız. Çünkü karot çözümleri için lazım. Sizin daha kendinizi kuvvetli hissetmeniz için lazım. Aslında sistem nasıl biliyor musunuz? Sırtınıza aldığınız bir torba gibi. Yani içi dolu bir torba gibi ama
Bence bir şey yok. Yani 13'e vuracaksanız eğer hissiz 13'e vurun, olmuyor, inanın. Sayı en son o süzmeden geçtikten sonra burada ve burada oturmak zorunda bana göre. Bu tarz kanalları izleyenler, bu tarz videoları izleyen arkadaşların hepsi oyunu nasıl ilerletebileceğini düşünüyorlar. Onlara ne tavsiye edersin? Adamın bilardoyu kalbinde, yüreğinde ve beyninde nereye koyduğunla alakalı. Eğer adam bilardoyu hobi olarak yapıyorsa kardeşim yapsın ve eğlensin. Benim tavsiyem bu. Eğlensin, keyfine baksın. Çünkü bu bilardoyu gerçekten sistemli oynayacağım. Ya hatta liglerde oynayacağım. Ya hatta dünya klasmanlarında oynayacağım dediğinizde, kendinize çıtaları yükselttiğinizde inanın o zaman daha iş sarpa sarmaya başlıyor. Ya benim önerebileceğim şu. Hangi işte bu değil ki sizce? Yani çalışmadan bir yere gelinmek yok. Ne kadar çalışırsanız ister bunun adını Tanrı deyin, ister doğa deyin, ne derseniz deyin size geri veriyor. Şimdi ben buna bakıyorum. Ben diyorum ki ne kadar çalışırsa ve bilardoyu nereye oturtturduysa kafasında ona göre bedel ödemeli. Bedel ödenmeden yok ya. Bir kere çok kaybetmeniz gerekiyor. Ağlamanız gerekiyor. Karşılığı bir gün alacak mısınız? Bana göre çalışırsanız alacaksınız. Bilardo senin için ne anlam ifade ediyor? Tek kelimeyle bir cevap verebilir misin? 30 yıla yakın kendimi bilardoya verdim. Gitmediğim ülke kalmadı neredeyse. Benim için sevda ya. Gerçek sevda, yani ben anca böyle diyebilirim. Bırakılacak bir şey değil. Yani bakın Raymond Kölemans'a 80 kaç yaşında bilmiyorum, 84 mü? Bu sene 2 defa oynadım onunla, bakın. Yani baktım ve aşk gördüm onda ya. Yani o hala bilardoya bakışı, o disiplini, o güzelliği, yani önünde eğildim, biliyor musunuz? Profesyonel kariyerinle alakalı hedeflerin nelerdir? Eğer profesyonel olarak bakarsak oyuna, her gün antrenman yapmamın sonucu tabii ki insan karşılık bekliyor ve neden diye soruyorsun. İlk önce kendine sor. Neden yapıyor? Sen deli misin? Ben şu anda dünya şampiyonlarına girmeye başladım. Uzun aradan sonra. En az bir 10-15 yıl aradan sonra. İlk hedefim bu önümüzdeki yıllarda Alman milli takımına tekrar girip ya sırtıma Almanya'yı da alıp ondan sonra da dünya kupalarında aktif olarak oynamak istiyorum. Üst düzey oynamak istiyorum ya. Ama üst soru işareti. Neresi bilmiyorum ama korkmuyorum ya. Ancak bunu diyebilirim. Korku yok yani. Devam. İlk 20 var mı? Gönlünden geçiyor mu Murat? İlk 20'ye girmek. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekleşir gerçekleşmez. Onu bilmiyorum. Yemin ederim geçiyor ya. Geçiyor. Evet, geçiyor ya. Biz de seni en kısa zamanda ilk 20'de göreceğiz. İnşallah diyorum, yani başka bir şey demiyorum. Ama çalışıyorum. Ama neticesi ne olacak bilmiyorum. Bakacağız. Ya son olarak söylemek istediğim sizle ilgili olabilir. Sizle ilgili olabilir. İyi ki buradasınız. İyi ki varsınız. Sizi tanıdığım için çok memnun oldum. Yaptığınız işe çok saygı duyuyorum. Hedeflerinizi bahsettiniz. Sizden çok gerçekleşmesini umuyorum. Bu işe çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum. Ve ileride çok daha iyi yerlere geleceğinizi umuyorum. Ve YouTube'da tıklamalarını umuyorum. Bu tarz röportajların ve içeriklerin devam etmesini istiyorsanız Night Cafe'yi üye olmayı sakın unutmayın. kendinize iyi bakın. Görüşürüz.